on the edge of a cliff. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de geçici kale dükkanına bakacağız. Çünkü geçici kale dükkanı bitmek üzere. Biz de eksiklerimiz neyse artık ona göre alacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle başlıyoruz, hemen geçici kale dükkanına girdik. Öncelikle zaten birçok kale bizde olduğu için olmayan eksik parçalarımıza bakacağız. Burada çiçekli avlu görünüyor. Diğer taraftan şöyle baktığınız zaman lüks kale teması seçim kutusu. Burası full arkadaşlar. Hepsinden var diyor. Temel kale teması demiş. Bu da gördüğünüz gibi full. Yani bize sadece çiçekli avlu kalıyor. Çiçekli avlu da arkadaşlar menzil saldırı desteği veriyor. Bunu alacağız. 650 sikke diyor. Oyun bize 5 günlük süre tanıdı ve 250 kale sikkesi verdi. Bunun üstüne tamamlamamız gerekiyor. 400 tane sikke bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar 2 tane yer var. Ya buradan alınacak 300 tane veriyor bak. Buradan 300 tane veriyor. Aynı paraya diğer taraftan 320 tane veriyor. Şöyle gelip baktığımız zaman bak 320 tane veriyor. Yani ne demek oluyor? Mecbur buradan alacağız. Buradan bunu alalım. Evet, 570 tane oldu. Şimdi arkadaşlar daha işimiz bitmedi. 570, 35, 80 tane daha lazım. Yani şundan bir tane daha almamız gerekiyor. Şöyle aldık. 650'ye tamamlamış olduk. Evet. Kale temasını aldık arkadaşlar. Şimdi biz aldık ama millet ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar eskiden bu kale teması etkinliği geliyordu bazı etkinliklerde. Bunlar onların temalarından. Bakıyorum şöyle. Evet, çoğu onlardan. Şunlar falan, şunlar direkt satın alınıyordu da aşağı taraftaki ya da şunların bazıları Vivernus'u, tek boynuz gibi bazıları etkinlikle alınıyordu. Şimdi buradaki mevzu şuna kaydı. Ta çok eskilerde bu böyle başladı. Önceden etkinlik geldiği zaman misal işte canavar olsun, cehennem olsun belli bir yerlere kadar bir şey alabiliyordun. Örnek sikkeyi biriktiriyordun şimdiki gibi. 570 gördünüz ya bende. O büyük paketi aldığımda. 570'i gördüğünüz yere kadar örnek oyuncu kendiliğinden yapabiliyordu. Ondan sonra buradan şu aslında şu küçük paketi alıyordu da buradaki ortadaki atıyorum 80 tane kale sikkesi olanı adam sadece onu alıyordu. Büyük paket falan filan uğraşmıyordu. Sadece onu alıyordu. O küçük paketle üstünü tamamlıyordu. Yani oyun sana %85, %90 civarı bu sikkeyi vermiş oluyordu ücretsiz olarak. Sen üstünü tamamlamış oluyordun. Şimdi bu öyle bir zorlaştı ki sanki kale temasını sıfırdan kendin alıyormuş gibi buradan almak zorunda kalıyorsun. Oyun da sana örnek verdiği de %20 civarı bir şey. %20'sini veriyor. Eskiden %80'ini veriyordu mesela. Şimdi %20'sini veriyor. Gerisini sen tamamlamaya çalışıyorsun. Bunun gibi sıkıntılar oyunda var. Şimdi paylaştığımız zaman etkinliği örnek şunu diyen çok var. Arkadaşlar benim şurayla işim yok. Şu kale temalarıyla işimiz yok. Mecbur bu aşağıdaki eşyalardan birkaç tane alıp geçeceğiz mantığıyla bakıyorlar. Kendilerince haklılar. Parasız oynadıkları için mecbur bunlardan bir şeyler almak zorunda kalıyorlar. Zaten bu etkinliğin normal amacı buradaki bak bunları hatta arttırdılar biliyorsunuz kale temalarını. Siz kendiniz seçin diye veriyorlar. Örnek ejderha malikasının nesini vermişler. Şimdi şöyle yorumladığım zaman ben her gösterdiğimde bu ejderha malikanesi zaten bende olduğu için ben bunu alamıyorum. Hani bu şekilde düşündürtüyorlar oyuncuya. Yani güçlü oyuncular bunu düşünsün. Bunu alamıyorsa dahi işte alacağı şeyler olsun içinde. Bir iki tanesini mesela buradan atsaydı, 2-3 tanesini ne diyecekti? Oyuncuların çoğu, bunlar bende var.
Ama şimdi çok fazla kale teması buraya attığı için artık daha fazla kişiye ulaştırabiliyor etkinliği. Adam diyor ki işte ben şunu alabilirim diyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela yeni başlayan oyuncular, para yatıran oyuncular. Adam hepsini şöyle hani kaleye tıkladığınız zaman şurada kaleler açılıyor ya aşağıda parayla satın alma. Örnek hepsi oraya gelmiyor. Hepsi orada görünmüyor bu kale temalarına. Bu kale temaların hepsi görünmüyor. Atıyorum belki yarıya yarısı görünüyordur. Geri kalanına oyun diyor ki bak bunlar senin hani eksiğin. Almak istiyorsan oyundan bunları al. Oyun bunu söylüyor. Onlar da ne yapıyorlar? Mesela para yatıran adam diyor ki etkinlikle gelmiş bak orada sıralamada bunlar yoktu. Burada mesela kaç tane eksiğiniz var? 3 tane, 4 tane, 5 tane. Adam tak 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 para yatırıyorsa oyuna adam hepsini alıyor. Şimdi bunların şu kale dükkanını en çok kimin işine yarıyor derseniz örnek. Hani sıkıntısız bir şekilde ya adam fulllemiştir kalesini ya biri iki eksiği vardır adam onu tamamlıyordur. Örnek biz bir tane kale teması aldık. Örnek geçtik. Ama eksikler devam etmiş olsaydı örnek bir bakacaktın 2 tane kale teması, 3 tane kale teması, 5 tane kale teması. Bu şekilde ne kadar eksiğin varsa o seni arttırıyor. Dediğim gibi para yatırıyorsa bir oyuncu, yatırmıyorsa eğer bunlardan görünüm olarak gözüne bir şey denk geliyorsa biraz kendini zorlayıp alanlar olabiliyor. Çünkü her etkinlik yeni geldiğinde kale teması göze cazip gelir. İçlerinde yine seçili halde olduğu için ben şunu alacağım bunu alacağım diyebiliyor yani. Gözüne dediğim gibi güzel görünüyor. Ondan dolayı alabiliyorlar. Onun dışındaki oyuncular arkadaşlar yaptıkları aşağıdan buradan bir şeyler almak. Şimdi 250 tane geldiğinde şuradan mesela 2 tane kale parşömeni almaya çalışıyorsun alamıyorsun. Niye? 250 bu ediyor 330 falan. İki kez bile alamıyor şundan. Şu kale parşömeninde. 90 tane yapacaksın olmuyor. Şundan alıyor mesela 4 kez alabiliyor. 4 kez alabiliyor. Yani 8 tane sandık vermiş oluyor. Şimdi yine katkısı olmuyor mu? Oluyor. Kadim kitap alıyor oyuncu. Ya da gidiyor buradan mesela küre alıyor. Şu kürelerden alabiliyor. Yine oyun ücretsiz verdiği için diyorum. Oyuncular bu şekilde eşyalardan kendilerini tamamlıyorlar. Kaptanlar, orta dereceyi geçmiş olanlar da kale temaları olsun, parşömen olsun, yıldız taşı olsun buralardan eksikler tamamlanıyor arkadaşlar. Yani demem şu söylüyorum. Bu geçici kale dükkanı adı üstünde kale üstüne geliyor. Eksiğiniz varsa tamamlayın diye. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi paralı oyuncular temalara göz dikiyor. Parasız oynayanlarsa aşağıdaki eşyalardan almak durumunda kalıyorlar. Bizim de niyetimiz, edindiğimiz işte gaye hani daha fazla ücretsiz oyuncuya, parasız oyuncuya hitap etsin böyle şeyler. Ne kadar çok destekçimiz olur arkadaşlar o kadar çok yükleniriz. O kadar çok söyleriz, dile getiririz. Bir şekilde ilerletiriz. Nasıl ki bir etkinlik geldi mesela ücretsiz olarak kale temasını herkes alabildi. Aynı duruma getirme olasılığımız her zaman var. Bunu unutmayın. Çünkü burada oyuncular belirliyor oyunun gidişatını. Bireysel olarak oynarsanız, kendi başınıza oynarsanız zaten bir yere varamazsınız arkadaşlar. Bunun için diyoruz ki arkadaşlar destekleyin, destek olun. Biz de sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Kitle önemli. Adamlar kitleye bakıyor. Ne kadar kişi atıyorum bundan dolayı bilet gönderiyor ona bakıyor. Nasıl arka arkaya bak arena savaşı olsun, festival olsun, diğer şeyler olsun bazı şeylerde adamlar ne oluyor diyor. Birdenbire yükleniyorlar. Birdenbire adam mesela çıkıyorum ben diyorum ki arkadaşlar yüklenin. Millet yükleniyor. Başka bir yerden başkası aynı şekilde diyor mesela lonca lideri. Hadi bilet gönderelim arkadaşlar. Hadi buna itiraz edelim arkadaşlar. Gibi şeyler çoğala adamlar sizler için bizler için düzeltmeye çalışıyorlar. Böyle arkadaşlar biz de isteriz ki elimizden geldiği kadar dediğim gibi eski sisteme dönse çok güzel. %80'ini atıyorum oyun verse %20'liyi belki hepiniz tamamlayacaksınız. Ama şu an tam tersi durumda. Niye? Oyuncu yatırdıkça sen istersen yatırma. Loncanda 100 kişi varsa 95 kişi isterse yatırmaz. 5 kişi yatırıyor. Mesela her loncadan 5 kişi yatırdığını düşün.
Bazı loncalarda da tam tersi yarı yarıya yatıran loncalar da var. Bir bakıyorum loncanın yarısı almış. Ben şeyi gördüm ya, kaynak kalelerine adam kale temaları dizmiş. Ya böyle oyuncular da var. Neyse arkadaşlar, bu şekilde biz de temamızı aldık, eksiğimizi tamamladık. Dediğim gibi destek olmayı unutmayın. Biz de sizler için varız. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.